Yeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem görüntüsünü hem lezzetini çok seveceğiniz, kabarmalara doyamayan puf puf çok lezzetli bir poğaça hazırlıyoruz. Hemen işimize başlayalım. Öncelikle mayamızı aktifleştirmemiz gerekli. Bunun için birer su bardağı kadar ılık suyu ve sütü uygun bir kaseye alıp üzerine 5 gram yani ortalama yarım yemek kaşığı kadar instant maya ve bir silme yemek kaşığı kadar toz şeker ilavesi yaptıktan sonra şöyle hemen bir kenarda bekletelim ki mayamız aktifleşsin. Diğer taraftan ise uygun bir kase alıp içerisine 5 su bardağı un ilavesi yapalım. Daha sonra üzerine bir dolu tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim ve karıştırıp orta kısmına bir çukur açarak üzerine hazırladığımız mayalı karışımı azar azar ekleyerek hamuru kaşıkla toparlayalım. Her zaman ilk aşamada genellikle kaşık veya spatulayı tercih ediyorum ki hamur çok fazla yapışmasın. Hamuru yeteri kadar toparladıktan sonra son aşamada üzerine yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ veya zeytinyağı ilavesi yapalım. Tekrardan şöyle bir toparlayalım. Hamur ele yapışmasın ve daha güzel kıvam alabilsin diye genellikle yağı sonradan eklemeyi tercih ediyorum. Tamamen kıvam almaya başladığında kaşığı çıkardım. Elimle ortalama 2-3 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Elimde artık hamurun mayası gelmeye başladı. Hemen hızlıca kasenin içerisinde tekrar toparladım. Üzerini örtüp bu şekilde ikinci bir işleme kadar bekletiyorum. Ortalama 2 katına çıkıncaya kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Ortam sıcaklığına göre mayalanma süresi değişecektir. Ben daha fazla kabartmadım. İsterseniz daha da fazla bekletebilirsiniz. Ortalama yarım saat kadar yeterli geldi. Zaten diğer işlemler sırasında da tekrar mayalanacaktır. Hamurun kabarıklığını indirdikten sonra tezgaha alalım. Eşit ölçülerde kesip elimizle bezeler hazırlayalım. Her zaman söylediğim gibi ne kadar eşit ölçülerde kessem de daha sonrasında avuç içime göre bezelerimi ayarladım. Ortalama 10 ila 12 adet bez elde etmemiz lazım. Ben 11 adet bez elde ettim. Bu şekilde artık hazır oldu. Şimdi üzerlerini örtüyorum ve bu şekilde 5-10 dakika kadar dinlenmeye alacağım. Sizler de dinlendirirseniz daha güzel olur. Yani daha da çabuk açılır. Bu arada ben iç harcı olarak rendelenmiş kaşar peyniri, lor peyniri ve de ince kıyılmış maydanozu birbiriyle karıştırarak kullandım. Ben bu iç harcını genellikle severim. Yani lezzetli olur. Sizler de seviyorsanız kullanabilirsiniz ama sevmiyorsanız farklı içliklerle de değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hemen hızlıca hamurlardan bir tanesini tezgaha aldım. Altına ve üzerine biraz un serpiştirdikten sonra merdane ile ortalama bir kahvaltı tabağı boyutunda açtıktan sonra kenarlarını bu şekilde içe doğru katlıyorum. Orta kısmında mutlaka birazcık boşluk kalacak şekilde katlamamız lazım. Şimdi yavaşça şeklini bozmadan diğer tarafına çevirelim ve orta kısmına iç harcını yerleştirelim. İç harcını koyduktan sonra hamurun her kenarını elimizle bu şekilde kapatalım. Kenarında açık kalan kısımları da parmak uçlarımızla birleştirmeyi ihmal etmeyelim ki peynir içerisinden akmasın. Ve son aşamada böyle ters çevirelim. Gördüğünüz gibi şekli çok güzel oldu. Hemen bir tane hazırladım, kenara aldım. Diğerlerine de aynı işlemleri uygulamakla işime devam ediyorum. Yapımı gerçekten oldukça basit, görüntüsü de lezzeti de çok güzel. Bence mutlaka denemeye değer. Özellikle çocuklarımızın beslenme çantası için farklı bir alternatif olduğunu düşünüyorum.
Hemen şöyle uçları tekrar birleştirdim ve şeklini alıyor hızlıca. Uğraştırıcı gibi görünebilir ama inanın bir açmadan çok daha kolay ve pratik şekil alıyor. Ve böyle ikinci bir hamuru da hazırladım. Hızlıca tamamını hazırlayıp ardından fırın tepsisinin içerisine aralıklı olacak şekilde diziyorum. Tamamını tepsiye aldıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürüyorum. İçerisine süt miktarını olabildiğince az tutmayı ihmal etmeyelim. Son olarak kenarlarını da kavrulmuş susam ile süsledim. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Elinizde kavrulmuş susam yoksa kavurun. Eğer bunu kullanmak istemezseniz çörek otu, haşhaş dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ancak ben özellikle kavrulmuş susamı çok sevdiğim için bu şekilde tercih ettim. Bence görüntüsü gerçekten pişmemiş hali de pişmiş hali de çok çok güzel oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumla belirtirseniz çok sevinirim. Hemen önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderdim. Ortalama pişme süresi 20 dakikadır. Fırından fırına mutlaka pişme süresi değişeceğinden kontrollü pişirmekte yarar var. Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçtiği anda servis edebilirsiniz. Ben ortalama 1,5 saat kadar dinlendirmek zorunda kaldım. Biliyorsunuz rutin hayatımızın koşturmasından pek çekim yaparken de birazcık zorlanabiliyorum. Hemen oğlumu koşarak okuldan getirmeye gittim ve bayağı bir soğumuşlardı. İçerisinde kaşar peyniri çok sünmüyordu ama hala yumuşacık ve çok çok güzeldi. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra ise yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolu tariflerim için kanalıma tamamen ücretsiz şekilde abone olabilir, bildirimleri tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.